Buranın altına da yağmur mu geliyor bunun? Şöyle açayım bunu. Yağmur damlamasın abi buraya. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Eyvallah, sağ olasınız. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi acayip yağmur yağıyor. Bilmiyorum yağmurun sesi size geliyor mu da. Aleykümselam, Manisa'ya buradan çok selam olsun. Aleykümselam abi, aleykümselam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi hayırlı akşamlar. Burada da akşam olmadı abi. Burada da akşamımız olmadı abi. Yukarıda tıkır tıkır yağmurlar yağıyor. Gayret keyif yapıyoruz, hem de sohbet yapayım dedim. Çünkü çoğunlukla zaten ben abonelerimin çoğunu soruyorum. Ve şemsiye lazım değildi, üstü kapalı buranın. Şeyle kapatabilirim. Koşudan geldim. Oo, güzel. Güzel. Aort damarını açmaya devam. Spor sağlıktır. Ben ormanları daha çok gezerim abi. Bizim yerimiz ormanlar. Şemsiyeye gerek yok abi. Şemsiyeyle beraber bir işimiz yok ama çok güzel ya. Bilmiyorum size geliyor mu bunun sesi de. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu akşam yayında define işaretlerinin takibini biraz daha ele almaya çalışacağız. Çünkü ben abonelerimden beraber çoğunlukla konuştuğum zamanlarda define işaretleri ve en son anket yaptık. Ankette nelerimiz vardı? Define işaretlerini mi takip edelim ya da define işaretlerini ne şekilde takip ederek hazineye ne şekilde gidebiliriz? Onlar hakkında bilgileri vereceğim. Böyle yayını sonradan izleyen kişiler için de hem bir önden ne konuştuğumuzu, ne konularda ele aldığımızı, bunların hepsini sizlere de buradan anlatmaya çalışacağım. Şimdi çoğunlukla define işaretlerine örnek verirsek arkadaşlar, ben en son bir yere gitmiştim. Beni takip edenlerin çoğu bilir. Orada bir kaplumbağa şeklinde bir işaret bulduk ve bu işareti ben orada incelediğimde üzerine güzel bir şekilde temizledim. Çünkü e, define işaretleri arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, yılların biriktirdiği o yağan yağmurlar, bak şu anda da yağmur yağıyor ve orman bölgelerinde şu oluşuyor. Yani yosunlaşma, yaprakların dökümü ve bu yaprakların dökümü arkadaşlar 20 veya 10 yılda bir, nereden baksan 10 santim 10 santim yukarı doğru çıkar. Bunlar erozyona uğrayarak define işaretlerini biraz da olsa kaybedebilir. Şimdi bunların hakkında benim vereceğim en iyi bilgilerden bir tanesi, define işaretini bulduğunuz yerde define işareti bizim için çok önemli. Mesela en son bulduğum define işareti benim kaplumbağa define işaretiydi. Kaplumbağa define işaretini yaptıkları kaya yerinden oynamış. Arkadaşlar bir yerden aşağı doğru böyle kaymış. Yani orada büyük ihtimal yığma bir bölge olduğu için bu yığma bölge. Abi yorumlara birazdan geleceğim. Konuyu hiç dağıtmadan devam ediyorum. Birazdan yorumları okuyacağım. Erozyona uğrayıp yığma taşların olduğu yerlerin altı büyük bir ihtimal, benim tahminime göre, yağan yağmur, kar, erozyon ve bunların çoğunluğu arkadaşlar aşağı doğru düşürdüğü zaman burada bir toprak kayması oluyor abi. Toprak kaymasında da benim bulduğum kaplumbağa define işaretinin kafa tarafı ters dönüyor. Şimdi bu konuyu hemen hızlıca anlatayım. Ondan sonra yorumlara geleceğim. Yorumlarda zaten hepsini okuyacağım arkadaşlar. Benim o alanda yaptığım alan tarama tespitlerinde ben normalde define işaretine mesela örnek veriyorum. Şu anda kaplumbağa define işaretine. Ben örnek aldığım zaman abi, benim özellikle ilk define aramaya gittiğimde bulduğum mesela kaplumbağa define işareti en çok kafasının baktığı yöndür benim için önemli olan. Çünkü kaplumbağalar, şöyle düşünün arkadaşlar, eski zamandaki ve bilimdeki insanların çoğu kaplumbağa define işaretlerini düşünürken, onları oraya çizerken bu kaplumbağa define işaretlerinin çoğunun dere kenarlarında ve kaplumbağanın da suyu çok sevmesinden kaynaklanır. Yani bunu bir insan oraya çizdiği zaman anlayın ki orada ya bir akar vardır, ya bir göl vardır, ya da bir şey vardır. Bunu hemfikir olduk. Şu da olabilir.
Zamanla beraber orası erozyona uğramış olabilir ve erozyona uğradıktan sonra da arkadaşlar oranın suyu çekilmiş olabilir. Mesela ben define üzerinde çoğu arkadaşla beraber Instagram adresi üzerinden iletişime geçiyorum. Beni tanıyanların çoğu tanır. Kanalıma da yeni katılanlar kanalıma hoş geldiniz. Define işaretlerini konuşurken ben mesela bana kaplumbağa define işareti alanlara özellikle şunu soruyorum. E, Alanda bir akar var mı? Alanda herhangi bir şey var mı? Böyle dere akarı olsun ya da göletimsi tarzı bir yerler var mı diye ben bunları abonelerime çok soruyorum. Mesela benden bu konuları konuşmak isteyenlerin çoğuna da bunları söylüyorum. Abi dere belli bir zamandan sonra çekilebilir ama izi kalır. Hani derenin akarına böyle baktığın zaman dersin ya buradan aşağı bir dere akmış zamanında. Akmıştır oradan aşağı bir dere. Ama şimdi orada yoktur ve senin orada bulduğun kaplumbağa defini işareti sana şunu öncelikle anımsatması lazım. Abi kaplumbağa diye bir şeyin define işaretini gördüm. Kaplumbağa neye yakındır abi? Suya. Suluk bir bölge arayacağım ben orada. Özellikle yerini ve suluk bölgeyi tespit ettikten sonra şuna çok önem gösterin. Bunu altını çizerek söylüyorum. Kaplumbağanın kafasının baktığı yön. Abi eğer ki büyük bir kayanın mesela şöyle düşünün kafanızda bir ortak bir plan düşünün. Büyük bir transporter bir araba düşünün. Onun büyüklüğünde bir kaya. Eğer bu kayayı işleyerek eğer kaplumbağa işaretine çevirmişse zamanındaki oraya hazineyi gömen kişi taşın oynayıp oynamayacağı ve erozyona dönüp dönemeyeceği bölgeyi bir seçin. Mesela şöyle düşünün. Oradan aşağı o taş erozyona uğrayıp taşlarla beraber kayıp acaba kafa yönü değişebilir mi? Mesela kuzeyi gösteriyordur. Erozyona uğramıştır. Az daha sola dönmüştür. Çünkü sen şimdi kafanda o işaretin baktığı yöne doğru gideceksin ya abi defineyi orada arayacaksın sen. İşaretin yanında çoğunlukla define olmaz. Ya birkaç metre yanında ya birkaç metre solunda çok nadirdir define işaretinin yanında hazinenin çıkması. Eğer define işaretinin yanında bir hazine çıktıysa anla ki o müjdedir. Bu da bilim insanların yani bizim insanlarımızda aklına getirdiği şey şu. Hemen bunu alıp buradan gidelim. O zamanki insanların da kafasında öyle bir problem vardı. Şu. Abi ben buraya bunu bırakayım azını. Buraya gelip arayan insan oradaki azınlık çoğu bulduğu zaman bunu buradan alsın. Gitsin ve gerisini daha aramasın. Şu da çok önemli. Ben bunu her zaman abonelerimden beraber de kıyaslıyorum ve söylüyorum arkadaşlar. Aleykümselam abi yayınıma katılan ve yayınıma hoş geldiniz. Konuyu bölmeden define işaret üzerinden gidiyorum. Hemen şeylere geleceğim, yorumlara geleceğim. Hepsini okuyacağım abi. İyi kötü bütün yorumlarınızı yazabilirsiniz. Benim için hiç problem yok. Anlatıyorum. Eğer gerçekten bu işlerle ilgilenen defineci arkadaşları varsa bunlara önem gösterir. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Define işaretlerinde özellikle bizim şu anda ele aldığımız konuda kaplumbağa define işareti bizim için çok önemli. Bunu herkes bize soruyor özellikle. Abi biz define işaretini bulduğumuz zaman define işaretini ilerleyebilmek. Yani define işaretini senin getireceği yerler çok önemli. Bir de şunu özellikle söyleyeyim. Kaplumbağa define işareti bulan kişilerin çoğu dere akarlarının yataklarında abi oymalar buluyor. Bu oymaların hiçbirini sakın ha sakın şeyden karıştırmayın. Yani nasıl söyleyeyim bazı kral mezarları vardır. Bu kral mezarlarının çoğunda arkadaşlar şey yaparlar. Oymalar yapılır. Mesela bir tane oymadır, iki tane oymadır veya üç tane oymadır. Bunların çoğunu mesela o şekilde yaptıkları zaman abi kral mezarlarının kaç tane ve yakındaki mezarların ne kadar olabileceğini oradaki sayıya göre siz belirleyebiliyordunuz. Yani bunda bir hemfikir olalım. Oymalarda. Kral mezarı veya kral mezarının yanındaki askerlerinin veya o dönemin kraliyet dönemindeki işte diğer kişilerinin hepsinin bir arada söylenişini ben ortak olarak söylüyorum. Dere akarlarında da abi eski insanların çoğu şu kadar bak 10 santim. Bunu hiçbir zaman unutma. 10 santim derinliğinde eğer ki yuvarlak bir kavanoz büyüklüğünde bir kenar arkadaşlar bir oyma buluyorsanız anlayın ki orada altın tuzağı vardır. Orada herhangi bir kral mezarı veya herhangi bir şey yok. Çünkü eski insanlarımızın çoğu kafasındaki planlardan şu şeyi yaptıkları planları şuydu. Altın getiren derelerde oymalar yapardılar arkadaşlar. Dere o sirkülasyonu devam ettirirken veya dereler hızlı geldikten sonra oradaki azalan suların içinde kalan kumları çıkarırlar ve çıkardıktan sonra da bunların hepsini eleyerek içindeki altın tozlarını alırdılar.
Şimdi bu dönemdeki insanların çoğu define ararken kral mezarlarından beraber altın tuzaklarını karıştırıyorlar. Bunları bir kere buradan belirteyim. Yayını sonradan izleyen kişiler olursa da bunları bir bilgi amaçlı kenarda dursunlar. Kral mezarlarında daha çok şöyle bir şey söyleyeyim. Oymaları olsun, işaret bölgeleri olsun, oymaları biraz daha derindir altın tuzağına göre. Aleykümselam abi. Birazdan yorumları okuyacağım. Dinleyen arkadaşlar var. Onlar için şu anda kaplumbağa define işaretini ve kaplumbağa define işaretinin yanlarında bulunan oymaların altın tuzaklarıyla beraber karıştırıldığı konuyu anlatıyorum şu anda. Konuyu bölmeden anlatayım. Yorumlara geleceğim abi. Hepsini okuyacağım. Aleykümselam, yayınıma katılan herkes yayınıma hoş geldi. Kanala abone olabilirsiniz. Yayını da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Şöyle ki şimdi kabataslak tekrar bir üzerine geçeyim. Kaplumbağa define işaretinin baktığı yön ve yerinin oynamaması. Özellikle buna çok dikkat edin. Ve onun yanlarında ve akarlarda eğer ki bulduğunuz 10 santime kadar uzunlukta bir kavanoz kadar büyüklüğünde bir oyma bulursanız arkadaşlar anlayın ki orada altın tuzağı vardır. Herhangi bir şey yoktur. Onları da eğer dilerseniz böyle sabaklarla beraber savup bakabilirsiniz. İçlerinde altın var mıdır? Tabi bunlar eskiden çok yapılırdı. Eski insanların çoğu mesela şunu da çok abonelerimden bana soranlar var arkadaşlar. Abi diyor düz bir kaya ve bu düz kayanın bütün her yerine şu kadar büyüklükte şeyler açmışlar. Oymalar açmışlar ve bu oymaları diyor yani bir kayalığın üstüne kadar nereden baksan 5-6 tane, 7 tane, 8 tane bazen de 10 tane oyma olabiliyor böyle kayada. Ben bir tane zamanında bir şeyle beraber konuşmuştum. Eski bir Rum bir tanıdıkla beraber. Bunun bana söylediği neydi biliyor musun arkadaşlar? Ben o konuyu onunla beraber de konuştum. Bana şunu söyledi. Düz kayalıklarda eğer ki yuvarlak oymaları görürsen eski dönemlerde bunlar daha çok Karadeniz bölgesinde rastlanıyor arkadaşlar. Eğer Anadolu, İç Anadolu ya da Ege bölgesinde de rastlanırsa onu da yani anlayabilirsiniz. Bunlara büyük bir yani yarım metrelik bir sopalar yaparak arkadaşlar içerilerine sokuyordular ve düz kayanın üstüne onlarla beraber merdivenler yaparak tırmanıyordular. Ve oraya bunlar tırmandıktan sonra arkadaşlar arı kovanı koyardılar. Yani şimdi düşünsen gerçekten insanın aklına gelmez yani o zamanki insanın onu düşünebilmesi ve onu şey yapması. Bizim insanlarımız da define ararken düz kayalıklarda öyle oymaları gördükleri zaman kral mezarlarından ya da daha farklı şeylerle beraber karıştırılabiliyor bunlar. Yani bunu da buradan söylemiş olan ki ben o konuştuğumuz Rum arkadaşlarında bunları hem fikir yaptım. Çünkü Rum dönemlerinde daha çok kullanıldı arkadaşlar onlar. Bunları da buradan söyleyeyim ve bilgiyi aktarmaya çalışayım. Abi hemen yorumlara geçiyorum ve konuyu saptırmadan devam ettireceğiz. Aleykümselam abi, yayınıma hoş geldiniz. Nerede yaşıyorsun abi demiş. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da 10 yıldır buradayım. Burada yaşıyorum ve define üzerine bazı işlerim var. Onlarla beraber ilgileniyorum. Almanya, Polonya, İsviçre sınırlarında yeraltı görüntülemeler ve yeraltı görüntüleme sistemleriyle beraber çalışmalar üretiyorum arkadaşlar. Burada yaşıyorum Almanya'da. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar demiş. Türkiye'de herhalde akşam oldu. Burada yağmur yağıyor. Hava bugün biraz kötü. Şöyle göstereyim. Bizim bura biraz yağmurlu bugün. Şimdi yukarıda da şeyi açtık. Brandayı. Lübeck'e buradan selam abi. Abi Lübeck'te görüşemiyoruz da. Arada selam gönderiyorum sana ama herhalde yayınlarda bayağı bir yoksun. Aleykümselam. Fazla abi alacağım. Alacağım. Yanıma bir tane alıp getirmem lazım abi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim gittiğim yerlerde ya şimdi karşımıza define ararken ne çıkacağı belli değil. Ne tarafta bir işaret bulacağımız belli değil. İşaretin nereyi göstereceği belli değil. Abi ben bazen şimdi aramaları yapıyorum. Bu aramaların içerisinde bir bakıyorum. Abi dikenliklerle dolu bir yeri bulmuşum. Şimdi ben orada kazı yapmam lazım. İçine giremiyorum. Diken oluyor. Bu sürekli bende üst üste gelince 3-5 kere sırt çantama bir tane şey koydum abi. Pala. Abi ben onu ne zaman çantama koydum ondan sonra gittim bütün yerler dikensiz çıktı. Şimdi bir daha tekrar çantaya koyacağız onu bakalım hayırlısı.
Abi işin rast gelmiş demiş. Aleykümselam. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş abi. İzleyen herkese buradan çok selam gönderiyorum. Nereden izlediğinizde yazarsanız şehrinizde sizlere selam göndereyim arkadaşlar. Kubilay abi selamun aleyküm, bir soru soracağım. Ve alan taramalı çifte manyetik dedektör Tom Hunter olan alan taramasını kıyasla dediğimiz minerallere, kayalara nasıl gidiyor, bunu önlerim. Abi dediğin makineleri hiç kullanmadım. Kullanmadığım bir makineler hakkında da yorum yapamam. İyi kötü diyemem. Hani kullandığım bir makineyi sorarsan bana iyisini kötüsünü söylerim. Ama kullanmadığım makineler hakkında yorum yapamam çünkü kullanmamışımdır. Ama ben alan taramalarda şuna önem gösteriyorum ve alan taramada önemde göstermek istediğim şeyler şu. Elektronik alan taramaları arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Çünkü niye elektronik alan taramaları tavsiye etmiyorum? Az çok yazılımlardan biraz da anladığım için arkadaşlar. Elektronik alan taramaların çoğu yüksek gerilim hatlarında veya sizin çalıştırma veya çalıştığınız bölgelerde eğer manyetik alan çoksa arkadaşlar sapıtabilir. Ama biyoenerjiyle beraber mesela demir demire ya da böyle bakırla beraber ya da özel dökümlerle beraber yapılmış alan taramaları da ben öneririm. Ben mesela kendim Model 15 kullanıyorum. Model 15'e de vücudumu alıştırdım. Model 15'te şu sıkıntıları biraz çektim ama onu deneme yanılma yöntemiyle beraber de çözdüm abi. Ben bir ayda herhalde 4 kere 10-15 dakika ayaklarımı toprağa koyuyorum abi. Vücudumdaki bütün elektrikler gidiyor. Bunu buradan alan tarama kullanıcılarına da özellikle biyoenerjiden, vücut enerjisinden beraber kullanılan alan tarama kişilerine de tavsiye ederim. Bir ay boyunca pazar günleri mesela kendine bir gün belirle. O günde git toprak, ama toprağı böyle kayalık bölgeleri de olur ve kumumsu, böyle rüzgarın getirip yığıldığı topraklar biraz daha vücut enerjinizin hızlı çekimini, yani elektriğini hızlı boşaltabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Akşama kadar elimizde telefonlar. Akşama kadar televizyonların karşısındayız. Akşama kadar ofislerde çalışan arkadaşların vücuduna elektrikler yansıyor. Bazen yürürken bir yere çarpsak çıt diye ses geliyor. Bu sizin vücudunuzdaki elektrik. İnsan vücudu elektrik üreten bir varlıktır. Bunlar da sürtünmeyle beraber oluşur. Vücudun ne kadar çok sürtünmesi olursa veya elektroniğe ne kadar yakın olursan seni elektronik daha çok etkiler. Ve bu alan tarama kullanan insanların üzerinde de çok büyük bir etki yaratır. Alan taramalar kafayı yer. Mesela bazı insanlar vardır, köy arazisinde çok zaman geçirir. Köy toprağında çok çalışır ve bu zamanlarda çok e, uğraştığı için el toprak abi değdiği zaman vücuttaki enerjiler çıkabilir. Ben bunu da söylüyorum. Deneyen arkadaşlar faydasını görürse bize de dua ederler. Abi kral mezarı nasıl bu kadar tespit ediyorlar? Yani harita bir şey yok. Adam defineci olarak kral mezarını ve eşkıyasının mağarasını bulabiliyor. Abi define işaretlerini takip eden insanların çoğu bulabilir. Önemli olan elinde haritanın olması değil. Bir de eğer geçmişteki insanlar yapılan haritaları günümüze kadar getiremeyeceği için bunların daha çok şeylerini yapıyorlar. Yani define işaretlerini ve bu define işaretlerini bir daha biz geri gelirsek ne şekilde bulabiliriz? Veya biz ne şekilde bir daha tekrar biz aramaları yaptığımız zaman biz bu işaretleri bularak gömdüğümüz defineyi bir daha oradan bulabiliriz diye eski insanlar define işaretleri bırakıyor. Ve bu define işaretlerini de takip edersen her şeyi bulabilirsin. GG arkadaşımıza da buradan sorusunu Rabbim muvaffak eylemiş. Allah razı olsun abla, teşekkür ediyorum abi. Hayırlı akşamlar abi. Murat abiye de buradan çok selam gönderiyorum. Murat Koç'a. Abi bizim buralarda çok eskiden kalan bir kaya var. Üzerinde üçgen, dikili üçgen şeklinde ve incir ağacı var. Şimdi birileri o tepenin orada kazılar yapmış ama alamamışlar. İncir ağaçlarının şöyle söyleyeyim. Bazı define mesela gömülen yerlerde bırakılan ağaçlar vardır. Bu ağaçlar da çok uzun ömürlü yaşayan ağaçları bırakırlar oralarda. Yani incir veya başka bir şeyler belki zamanla beraber orada büyümüş olabilir veya farklı şeyler olabilir orada, ama üçgen olan yerlerde şöyle bir kavram vardır. Üçgen define işaretlerine bakarsanız arkadaşlar şunu çok dikkate almanız lazım. Orada başka bir define işareti daha var ve o define işaretinin de arkadaşlar kuzey, güney ve yani güneşin doğumunu falan çok güzel bir şekilde hesaplamanız lazım. Çok güzel bir düşünceyle beraber bunu bulmanız lazım. Abi nazar boncuğunu at oradan demiş. Abi duruyor da ben buralara şey yapmayarım, fazla karışmayarım.
Selamünaleyküm abi demiş. Bakalım işlerin resmi kısmında iştigal biri olarak neler duyacağız ve neler öğreneceğiz. Şöyle söyleyebilirim. Ben Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'da ikamet ediyorum. 10 yıldır buradayım. Almanya'da define yönetmelikleri içerisinde yazılı bir yapacağınız şeyler çok önemli. Ve bu yazılı olarak belirttiğiniz kurallar dahilinde aramaları yaparsanız sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Ve yapacağınız aramaların çoğunu şu şekilde de belirtebilirsiniz. Ben yüzeysel aramalar yapacağım, ben derin aramalar yapacağım ve ya da ben devlet kazılarına yardımcı olarak, gönüllü olarak çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani bu Almanya için geçerli. Abi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de resmi olarak kazı yapacaksan abi öncelikle dilekçe yazman lazım. Kültür ve Varlık Bakanlığı'na. Oradan bazı belgeler alacaksın. O belgelerle beraber yapacağın yerlerdeki işleri, kazı yapacağın bölgenin metrekare alanını ve oradaki yaptığın kazılarda tekrar orayı eski haline getireceğine dair belgeleri imzalıyorsun. Onlar da aşağı yukarı 500 bin liraya yakın bir şey tutuyor. Abi bizim burada kaplumbağa figürü var. Yalnız evsiz güvenli istemiyoruz ama göz işaretleri de var. Ya dediğim gibi kaplumbağa defini işaretlerinde en çok dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi şudur. Kaplumbağa defini işaretlerinde akar bir yer var mı? Akarın olduğu yerlerde dereler veya herhangi bir şeyler var mı? Bir de yapılan kaplumbağa işaretinin oynayıp oynamadığını. Abi kafa tarafı çok önemli. Baktığı yer çok önemli. Onu bir kere bunu şey yapabilirsiniz. Abi nereden mesaj atabiliriz? Abi Define Macerası 61 Instagram adresim. Oradan mesajlar atabilirsiniz. Resimler atabilirsiniz. Ben bazen sabahları kalktığımda sabah kahvesi içerken mesajlara bakıyorum. Gerekirse arıyorum, konuşuyorum. Öyle de söyleyebilirim. Abi bu işlerde şöyle söyleyeyim. Bu işleri bilerek yaptığınız zaman mantıklı şekillerde çok büyük paralar var bu işlerin içerisinde. Yani define içerisinde aşırı şekilde yani gerçekten çok büyük paralar var. Yalnız bunu biraz daha mantıklı bir şekilde ya da daha böyle nasıl söyleyeyim bilgili bir şekilde. Bilgisiz şekilde yapılan işlerin çoğuna abi ben karşıyım. Yapmayın da zaten. Çünkü şimdi define bularak milyoner de olabilirsin. Defineyi bulup milyoner olup kafayı da yiyebilirsin. Defineyi bulup milyonerleri kazanarak yani milyonları kazanarak aklını da kaybedebilirsin. Sen bu milyonları kazanıp 5 yıl içerisinde kendine 10 numara bir hayat, 10 numara galeriler, 10 numara işler ya da başka şeyler bulursun. Sonradan da gelebilir. Abi bu işlerin bir de çarpılma olayları var. Define işaretlerinin bir de çarpılma olayları var abi. Zaten öyle bir şeye denk geldiğin zaman hayatın kayar gider. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işi yapın, işinden para kazanın ama definenin getirdiği paradan fazla da bir sıkıntı yaşayanları çok gördüm. Şöyle bakayım da bari tam bakın. Gel Yunanistan'da işaret çok. Abi şöyle söyleyeyim şimdi. Bak. Ben çoğunlukla mesela Avusturya. Ben şu anda zaten Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın bu Stuttgart tarafındayım. İsviçre'ye yakınım. Avusturya'ya yakınım. Ve Polonya civarındaki Alp dağları olsun veya buradaki yaşanmışlık askeri dönemler olsun. Buradaki savaş zamanında kalmış olan yeraltı bombaları olsun gibi 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 anlatabileceğim ve sayabileceğim çok şeyler var. Ve bunların araştırmaların çoğunu yapıyorum zaten profesyonel bir şekilde. Ekip dahil olsun, ekip dışı olsun ve define arayışlarındaki çıkardığım şeylerin çoğunu videoya alıyorum. Ben kanalımda da paylaşıyorum onları. Yunanistan taraflarını mesela çok gezi veya daha farklı şekillerde bir planlama tarzlarım var. Eğer düşündüğüm gibi olursa şu anda zaten bir karavan şeylerimiz var, planlarımız var bir uzun yollara ve dışarı ülkelerin araştırma yerlerine ve oradaki insanlarla beraber gidip sohbetlerine ve bu define işindeki yani biz artık bu işin şöyle söyleyeyim para kısmını biz yana bırakıyorum. Çünkü bu işin içerisinde gerçekten parayı buldum bir zamandan sonra diyorsun ki abi para da her şey değil yani. Önemli olan dostluk. Çünkü dostluk çok önemli. Ben insanlarda şunu da çok gördüm. Dostlarıyla beraber, kardeşleriyle beraber çok kazıya gidip o kazılarda tuzaklı kazılara denk gelip üzerlerine kayaların çöküp onları orada yalnız bırakan insanları da çok gördük. Bunu gördüğümüz için biz buradan bilgiler vermeye çalışıyoruz ki bu işleri
bilmeden yapmayın veya yaptığınız zaman da arkadaşlar yanınızda çok güvendiğiniz bir insan olsun. Çünkü herkesle beraber yapılacak işler değil bunlar arkadaşlar. Benim ekibim de olsa ben ekibim haricinde kendim gidiyorum abi aramalarıma. Ben yanımda kimseyi getirmek istemiyorum. Ben yanımda kimseyle beraber muhatap olmak istemiyorum. Çünkü ben o defineyi kazırken benim başıma çok farklı farklı olaylar da gelebilir. Ben orada çok farklı bir moda girebilirim. Yanımdaki insanla beraber aramda bir anlaşmazlık geçer. Onun kafasında farklı şeyler geçer. Abi altını gördüğün zaman olaylar değişiyor. Altını gördüğün zaman bu işler tamamen değişiyor. Bu sefer ne oluyor? Altını bulduğun zaman yanındaki adam seninle beraber düşman oluyor. Çünkü para giriyor işin içine abi. İşin içine para girdiği zaman abi kimse kimseyi tanımaz. Seni orada kafana var gözü vurur. Kafana orada küreğe vurur. Seni bir doğruya gömer. Seni bir doğruya kapatır. Alır da altını gider abi. Seni yedi ceddin arasa bulamaz. Bu işler bak profesyonel olmadığınız şekilde herkesle de define aramayın. Herkese de fazla güvenmeyin abi. Define işinde güven çok önemlidir. Defineci işini çok iyi bilir. Definecinin zekası her zaman bir sivri zekadır. Çünkü defineci sürekli düşünen insandır. Abi kafa yorar, işareti çözmeye çalışır. Sen ondan beraber konuşurken onun kafasında o işaretleri dönüşür. Yani kafa farklı çalışır. Anlatabildim mi? Definecinin kafası böyledir abi. Beni yani gerçekten definition'la beraber ilgilenen insanların hepsi çok iyi bir şekilde anlayabilir. Ben bunu buradan kesinlikle ve net bir şekilde adımı bildiğim gibi onaylayabilirim. Aleykümselam abi, yayınımıza hoş geldiniz. Abi ben Almanya'da yaşıyorum. Stuttgart bölgesine yakınım. Ben buralarda askeri bölgeler olsun, yeraltı mühimmatları olsun, yeraltı odaları olsun. Bunlar gibi işlerde ilgi alanım benim. Ve bunların peşine koşturuyorum. Çoğunlukla da bulunan hazineler olsun, başka şeyler olsun. Bunları kayıt altına alarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Definecini gördün mü dayı demiş. Definecini ben şimdiye görmedim ama 3-4 kere çarpılmışlığım oldu. Yani vücudumda bana bıraktıkları etkiler oldu. Ormanlara gidemediğim zamanlar oldu. Yani beni insanlardan uzaklaştırdıkları zamanlar oldu. Kafamda değişik değişik kurguların yaptıkları şeyler oldu. Ama çarpıldığımı sonradan anladığımda bunu şöyle anladım ben. Ee, Abi insanın canı tatlıdır. Cebinde ne kadar paran olursa da milyonun da olsa ben bunu şöyle izah edeyim size. Bazen insana cebindeki milyonu bile fayda etmiyor. Sen sağlığını kaybettikten sonra hiçbir önemi yok yani senin sağlığının ya da paranın. Senin bankandaki paran senin sağlığını geri getirmeyecekse abi ben o paranın tüküreyim içine yani, anlatabildim mi? Yani benim için çok önemli değil. Benim param olduğu halde ben o kadar check-up'ları yaptırdım, o kadar özel doktorlara gittim, o kadar şeylerle beraber uğraştım. Vücudumda herhangi bir şeyin olmadığını öğrendim. Ve sırf o dış varlıkların vücuduma yaptıkları etkilerden, vücuduma yaptıkları ağrılardan, vücuduma yaptıkları şeylerden vücudum yorgun düşerek benim beyin ve bilinçaltımı çok farklı bir şekilde değiştirdiklerini ben yaşayarak gördüm ve ama canlı bir şekilde görmedim. Görenlerden şunu duydum. Ben bir nevi böyle tarzdaki insanlarla beraber oturup konuşurum, muhabbet ederim, şey yaparım. Çoğunluğun söylemesine göre cüceler, kısa boylular. Vücutlarının bazı bölümleri mesela ayakları kedi ayağı olabilir, kolları köpek kolu olabilir, kafası fare kafası olabilir. O şekilde görünüyormuş insanlara. Görenler de o şekilde görüyormuş onları. Yani çok çirkin ve pis kokan yaratıklar diye söylüyorlar. Allah gecinden versin. Çok da kötü, tehlikeli. İnsanlara da çok yalan konuştuğunu ben çok iyi sağlam tanıdıklarımdan gördüm. Ee, Abi satılık arsa var. Biz arsalan beraber ilgilenmiyoruz kardeşim benim. Ben Definition'la beraber ilgileniyorum. Definition'da işaretlerle beraber belki kanalımı yeni takip eden insanları varsa Define Macerası 61 Instagram adresi kullanıyorum. Oradan atabilirsiniz. Bakarız, ben herhangi bir ücret veya bir şey de almıyorum arkadaşlar. Bu işin içinde biz zaten aldığımızı alırız. Yeter ki insanlar kazansın abi. Ha şöyle bir şey var. Ben kullandığım cihazlar hakkında bilgi vereyim. Abi Conrad'ın GR3 Plus'unu kullandım. A2 serisini kullandım. Bir de şu anda GR4 dual sistemi çıkıyor abi. Şimdi onu da sipariş ettim. Bekliyorum. Geldiği anda onu da kullanıp sizlerle beraber e, bilgi paylaşmaya çalışacağım. Abi sana musallat oluyorlar mı? Şöyle söyleyeyim ya, bana ilk dönemlerde musallat oldukları oldu. Nasıl musallat oldukları oldu? Yani şöyle e, içinde bir korku ve ürperti. Mesela bazen böyle duyduğum bir seste tüylerinin ürpermesi ve bazı etkenlerde yaptıkları şeyler seni biraz anımsatıyor. Çünkü o zamanı yaşadığım zaman ben çünkü
Yıldırım düşmüş bir ağacın altında 2 tane küp bulmuştum. Orada ben çarpıldım. Ben o zaman bu bilgileri edindim ama çok kötü bir dönem geçirdim. Benim nereden baksan 3,5 senemi nereden baksan ömrümden sildi diyebilirim yani. Çok kötü bir dönem geçirdim. Abi bu işin içinde para kazanıyor musun abi? Milyonları da kaldırabilirsin bir günde. Milyonları da kaldırabilirsin ama abi ondan sonra da yani senin sıkıntın çok olur. Öyle söyleyeyim. Abi Almanya'da yaşıyorum ben. Onun için burada daha gündüz şöyle göstereyim size. Bak şöyle yağmur da ya. Öyle bir yerde oturuyorum ben. Yani abi bu böyle bir yerdeyim ben işte. Yani ben Almanya'nın şu an Stuttgart tarafından. Burada da akşam oluyor ama yağmur ya. Çok da güzel bir yağmur ya. Böyle oturmuşum kahve keyfi yaparım. Bir de sizden beraber muhabbet etmeye çalışırım ve sorularınıza cevap vermeye çalışırım abi oldu. Yani çarpıldığımız zamanlar oldu, şey oldu. Ama isterseniz anlatabilirim yani ne şekilde ne oldu bize. Nasıl bir şey yaşadım. Patna tsunami'ne ait yerler var ama tilki kuyruğu var. Bak şöyle söyleyeyim. Abi o dönemlerdeki insanların çoğu hazinelerini mezar yaparak gömdüler. Onu bir kere buradan söyleyeyim. Bir dakika ben hemen şuraya geçmem lazım. Şimdi tamamdır abi. Abi ben bir kere zaten şey yaptım. Ben bu işin içinde bir kere tam böyle çarpıldım. Ama onda ben hiçbir şey hissetmedim. Yani nasıl çarpıldın dersen ben orada hiçbir şey hissetmedim abi. Çünkü yıldırım düşmüş bir ağacın bölgesiydi. Ben orayı şöyle buldum. Yani onu da anlatayım. Onu da söyleyeyim. E, Böyle ormanlarda daha çok gezerim ben. Benim en çok mesela ilgimi çeken yerlerden bir tanesi abi yıldırım düşmüş ağaçların olduğu yerler mesela araştırırım. Abi yorumlarda duruyorum. Aleykümselam yayına katılan herkese yayınıma hoş geldi. Kanalımı takip edebilirsiniz. Define hakkında bilgiler veriyorum, araştırıyorum, defineleri çıkarıyoruz ve bunları sizlerle beraber paylaşıyorum. Abi şöyle söyleyeyim. Ben o yıldırım düşmüş ağacın olduğu bölgeye gittim. Alanı buldum. Ben orada tespitleri yaptım. Ağacın abi kökünü kazıdım aşağı yukarı bir buçuk metreye yakın 1 metreye falan kazıdım. 2 tane küp çıkardım oradan abi. 2 tane küpün içinde aşağı yukarı 138'in üzerinde herhalde Roma parası vardı. Bir tane de küp vardı orada. Ben tabii o an onları çıkardım çünkü küpün içi çok kuruydu. Islattım, bekledim çamurunun çözülmesini, paraları tek tek dışarı çıkardım derken abi akşam üzeri olmaya yakındı. Bir sinyal daha var kazıyacağım abi. Dedim ki hani kazısam mı kazımasam mı? Hani akşam oldu dedim. Hani ben gideyim buradan da yarın gelip tekrar kazırım. Abi ben eve gittim. O akşam yani sabah olsun da hemen kalkıp gideyim kazıyayım orayı diye. Çünkü meraktayım. Küpü de orada bıraktım ikisini. Abi ben oraya gittim. Ee, Üçüncü küpün içerisinden abi tam küpü böyle aldık. Üçüncü küpün içerisinden şey çıktı. Böyle bir poşetin içerisinde mesela domates ya da domatesler bir yerde çürümeye başladığı zaman üzerinde çok ince sinekler olur. O sineklerden çıkmaya başladı. Şimdi dedim herhalde bu bir yerden hava mı aldı acaba sinekleri yuva mı yaptı bunun içerisine derken ben olayı orada anlamadım tabii ne oluyor diye. Abi içinden bir tane böyle siyah bir sinek geldi tam şeyin ucuna kondu. Ben o sineği gördüm. Böyle vücudum bir anda diken diken olmaya başladı. Bir de sanki böyle saçımın arkasından biri tuttu. Böyle geri doğru beni yavaş yavaş çekmeye başladı. Abi onu da ben hissettikten sonra ben orada öyle bir korktum ki yani nasıl anlatabilirim? Ben onu nasıl izah edebilirim size? Abi ben hemen çantayı çünkü daha yeni gelmişim oraya. Çantayı mı, dedektörümü, yeraltı görüntüleme ne varsa abi. Hemen çantamı aldım. Koşmaya başladım ama nasıl koşuyorum biliyor musun böyle? Yani hani derler ya e, topukları götüne vuruyor koşarken abi. Harbiden öyle koşuyorum yani. Bana çarpan dalları, benim çarptığım ağaçları hiç gözümde bile değil yani. Kafam gözüm parçalanmış hiç umurumda bile değil yani. Öyle kaçıyorum.
Abi ben oradan arabanın yanına kadar aşağı yukarı 1,5 kilometre koşarak geldim ama nasıl geldim bilmiyorum. Arabanın yanına geldim. Çantayı yere attım. Abi vücudum böyle nasıl titriyor biliyor musun? Böyle deli gibi titriyor vücudum. Kendimi kumanda edemiyorum yani. Böyle düştüm bayılacağım böyle bir andayım yani. En son kendi kendime dedim ki arabanın bagajını sakince aç. Arabaya bin. Arabanı çalıştır buradan hemen git. Böyle kendi kendime diyorum, konuşamıyorum, böyle kilitlenmişim. Titriyorum. Arabanın kapısını açtım. Arabaya bindim. Çantayı koydum. Arabanın kontağını çalıştırdım. Abi arabanın debriyajına bastım. Vitese koydum. Araba ulan sol ayağımı titriyor. Sol ayağım titriyor. Arabayı kaldıramıyorum abi. Stop ediyor araba. Abi basıyorum debriyaja, çalıştırıyorum arabayı, bir daha koyarım vitese abi. Tam debriyajdan ayağımı çekeceğim abi. Ayağım titriyor. Hala titriyorum yani böyle kütür kütür. Abi 3-4 kere 5 kere denedim. Kaldıramıyorum arabayı abi. Yerinden gidemiyorum oradan. Abi sonra böyle kendi kendime dedim ki bir Kubi bir dur bakayım oğlum, bir sakin ol ya, kendine gel. Bir ne oluyor lan, bir dur sakin ol. Öldüreceksin kendini, öldüreceksin orada yani. Öyle bir şeydeyim yani. Kalp krizi geçirir ölebilirsin. Abi biraz kendimi toparlamaya çalıştım orada. Arabayı çalıştırdım. Yine kaldırmaya çalışırım, böyle olmuyor, ayağım yine titriyor yani. En son tabi arabayı hoplata tabi oradan kaldırdım abi, eve geldim. Hemen gittim, benim bir tane şey var, büro gibi bir yer var abi. Bütün dedektörlerimi ne varsa abi içeri koydum. Kapıyı kilitledim. Eve geldim. Abi bir gün öyle, 2 gün öyle, 3 gün öyle. Ya define aramaya daha gitmek istemiyorum böyle. İçimden hiç böyle ormana dahi gitmek gelmiyor içimden. Neyse abi 3-5 gün geçti, 5-10 gün geçti. Bu sefer baktım Allah Allah, dışarı çıkıp sosyalleştiğim bir insandım ben. Yavaş yavaş kendimi eve hapsetmeye başladım böyle. Göğsümün üstünde sürekli bir ağrı, sırtımda sürekli bir ağrı. Boynum zaten ayrı bir sıkıntı. Sanki boynumdan biri tutup beni böyle yoğuruyor yani. Sabahları sanki böyle bir ağır şekilde kalkıyorum abi. Doktora gidiyorum, doktor bir şey yok diyor. Sağa giderim yok, ona giderim yok, buna giderim yok. En son eee, bir ay üzerine falan çarpıldığımı öğrendim. Bana bulaşanlar da 3 taneymiş. Bulaşmasının da sebebi şu abi, ben orada kazı yaparken işedim ağacın dibine abi. Ben orada hiç işemem geldi abi, ne yapayım şimdi, ben gittim ağacın dibine işedim orada. Benim orada işememle beraber ben herhalde çarpılmışım orada. Yani bana orada musallat oldular ama define mi musallatlıydı, sahipliydi, yer mi sahipliydi, biz onu tam olarak bilmiyoruz. Bana 3 tane falan bulaşmış. Bu 3 tanesi de çok iyilermiş yani, öyle kötü bir şey değil ama böyle şeyler insana 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra, bazılarına 1 sene sonra gelip etki oluyor yani, yapışı. Belli bir zamandan sonra da bunların dini şeylerde, yani bu yakılmaları bilmem neleri ya da kendi alemlerine gönderilmeleri yapılmadığı sürece musallat olunan insanların çoğunu da etki altına almaya başlıyor abi. Etki altına aldı mı bunları bu sefer ne oluyor? Seni abi başlıyor elinde parmağında çevirmeye. Senin geliyor kulağının yanında sana öyle bir şeyler düşündürüyor ki. Sen zaten zihninde düşünüyorsun onları. Sen bir şey duymaysın da sen zihninde çeviriyorsun abi. Başlıyorsun kurguya. Kur oradan, kur buradan. Kur oradan, kur buradan. Eve kilitleniyorsun, daha evden çıkmıyorsun. Hastanelere gidiyorsun, fayda göremiyorsun gibi şeyler. Ondan sonra da tabii ben bunları yaktırdıktan sonra kurtuldum. Ondan sonra 2-3 kere daha geldi başıma. Yine aynı şekilde yaptım. Yani kurtuldum bir şekilde. Abi ben 3-4 ay boyunca ormana giremedim. Yani o kadar kötü bir durumdaydım. Yani ormana yaklaştığım zaman böyle hemen eve gitmem lazım ya da bir yere gitmem lazım. Böyle deliriyordum yani. Hiç göremiyordum yani. Ormana bile giremiyordum. O kadar kötüydüm abi. Ama şimdi çok şükür. Bir de bunların üzerinde bıraktığı etki çok büyük abi. Sana manevi yönden yemek yedirmiyor abi. Bilmem ne yapmıyor. İştahın kapanıyor. Bilmem ne oluyor. Değişik değişik yani, insanlarda, benim konuştuğum çoğu insanda zaten bunlar oldu. Allah herkesin şifasını versin. Bilmeden yapılan işler çok kötüdür. Abi kullanmadığım cihaz hakkında bir şey diyemem. Ben şu anda kullandığım cihazlarda abi alan tarama olarak Model 15 kullanıyorum. Yeraltı görüntüleme ve dedektörde A2 serisini kullanıyorum. Conrad'ın A2 serisi. Şimdi GR4 modeli çıktı abi. GR4 modelini de sipariş ettim. Şimdi bekliyorum abi. Hafta herhalde elimde olur büyük ihtimal. Abi hiç kadın
cin kadın gördün mü? Abi ben şöyle söyleyeyim, hiç yani çarpıldım ama ben cin şimdiye kadar hiç görmedim. Ama görenlerden şunu duydum. Kısa boyluymuşlar. Cücelermiş ve elleri kolları farklı hayvan şeklinde olabilirmiş. Vücudu farklı bir şekilde olabilirmiş. Mesela hayvan kedi şeklinde gördüğün, kafası insan şeklinde olan varmış diye duydum. Almanya'da buldum mu abi define? Abi ben Almanya'da zaten bulduklarıyla beraber uğraşıyorum. Askeri bölgelerde, yeraltı sığınaklarında gibi bölgeleri araştırmalar yapıyorum. Askeriyelerin zamanında 2. Dünya Savaşı'nda askeriyelerin çaldıkları hazineleri buluyorum. Kanalımı takip edersen abi ne yaptığım işi öğrenebilirsin. Beni de tanıyabilirsin yani zamanla beraber nasıl bir insan olduğumuzu. Allah nasip etmez, ruhun bedeni çöker, uğraşmayın. Ya abi dediğim gibi bu işlerde bazı negatif enerjiler vardır, bazı pozitif enerjiler vardır. Bunlar doğaüstü olaylarla beraber de bazen ilişkilendiriliyor. Çünkü bu işler biraz sıkıntılı işler olduğu için bunu bilerek yapmak en güzeli. Onun için böyle şeyler. Abi ben bu şekilde bayağı bir şeyler yaşadım yani. Şimdi yorumlara da bakıyorum. Bulduğum malzemelerin hepsi gerçek mi? Abi benim bulduğum malzemelerin çoğunu zaten ben canlı yayınlarda da gösteriyorum ve yakın olarak ve daha net olarak gösteriyorum. Çünkü bulunan malzemelerin üzerlerindeki oksitler, döneminin yaşattığı bazı e, eskimeleri ben size daha net olarak göstermeye çalışıyorum ki hani gerçek midir değil midir bunları daha yakından sizler görün diye. Evet, evet. Abi dut ağacı eski uzun yaşar. Uzun yaşar. Oraya dikkat edebilirsin. Aynen öyle. Ya bilmiyorum sinekli midir tılsımı ya da artık farklı farklı şeyleri var. Mozaik olan yerlerde şey olabilir mi? Büyük bir ihtimal dere akarıdır. Çünkü dere akarlarının çoğunda oluyor. Alan taramalar yağmurlu havada çalışır mı? Vücut enerjin eğer iyiyse alan taramada güzelse çalışır. Çünkü ben ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alan tarama kullanmak vücudunu terbiye etmek gibi bir şeydir. Yani alan tarama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Yeni bir duyumlarım da var. Bakalım onları da sizle beraber paylaşacağım ilerleyen zamanlarda alan tarama konusu hakkında. Ee, Vücut biyoenerjiyle beraber bazı yerlere gider. Ben mesela bir tane abi tanıyordum Trabzon'da. Aşağı yukarı 60 yaşlarında falandı. Abi kablonun içindeki bakırı çıkarıp böyle eğerek elinde böyle teker 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 koyduğun şeyleri gidip bulabilen bir insan tanıyorum. Çünkü vücut enerjin ve bir bilinç altının alan taramada biraz boş olması lazım abi. Kafan rahat olacak. Hazine aramaya gittiğin zaman kafan çok sakin olacak abi. O zaman bir de kalbin temiz olacak abi. Anlatabilirim mi? Evet abi biraz rahatsızlık veriyor. Abi biraz rahatsızlık veriyor. Ya bu konuları zaten bilen insanların çoğu az çok ne olduğunu bilirler. Yani az çok bilirler. Abi bende de boyun ağrısı, sırt ağrısı, doktorlar bir şey yok diyor, geçmiyor. 2-3 yıl oldu. Abi şöyle söyleyeyim yani köyündeki bir hocaya git okun ya da kendini biraz sorgula. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlerin içerisinde hem Müslümanı var hem değişik değişik şeyleri var. Yani bayağı bir şeyli bu işler. Yani sana neyin musallat olacağını ya da ne olacağı, bu dünyanın da ne şekilde olacağı belli değil gibi söyleyebilirim yani. Sen kendine önem göstereceksin abi. Bir define ararken ben açık açık konuşurum abi, net söylerim. Define ararken abi gusül abdestsiz gitmeyeceksin bir Müslümansan. Eğer Müslümanlığa iman etmiş bir adamsan gusül abdestsiz gitmeyeceksin abi. Gusül abdestsiz yaptığın yerdeki kazı da sana şap diye yapışırlar. Çarpılırsın abi. Ben bu işin içinde bu ne kadar da inanmayan insan olursa olsun abi. İnsanın gözünün gördüğünü başkasının anlatmasından anlayamazsın. Abi gözün gördü mü olay bitmiştir. Yani bu işi anlamayan insan da çarpılmış insan görmemiştir. Abi ben o şekilde çarpıldım. Ben kendim açık açık söylüyorum abi ya. Ben iş adamı ağzın dibine çarpıldım abi. Ben onu sonradan anladım ama ha bana deseler ki öyle bir şey mi olur? Bana kalsa olmazdı. Ben de duaların çoğunu bilirim. Ben de her şeyi okuyabilirim ama beni abi her akşam neler okudum neler. Neler okudum neler. Neler sıkıntılar çektim neler. Gidi abi.
Bu işin içinde bazı şeyler vardır. Bunu işlerin bedelini ödemen lazım bazı şeylerde. Şimdi şöyle bir şey var. Bu işten pes de edebilirdim çarpıldığım zaman da. Bu işi bırakabilirdim de. Bir daha definition'la beraber uğraşmayabilirdim de. Çünkü ben çarpıldığım zaman abi beni defineyi bırak, ben ormana giremiyordum yani. Öyle diyeyim sana. Abi Geo modelini da denemek istiyorum aslında. A2'nin Geo modeli benim işime şöyle daha çok yarayabilir. Benim mesela bazı görüntüleme yaptığım yerlerde askeri kalan odalar var falan. Ya da çok eski dönemlerden kalan odalar oluyor. Oraların toprak zeminini ölçmek için kullanmayı düşünüyorum aslında. Bilmiyorum. GR4'ten şu anda bir tane sipariş ettim. Bekliyorum. Bakayım ne zaman gelecek abi. Şimdi o geldikten sonra büyük ihtimal Geo'yu da denerim ama bir önce onu bir deneyeyim bakayım abi ya. Çok geliştirilmiş diyorlar onun için ya. GR4. Abi ben nasıl iyileştim? Beni çok, şimdi rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Bir hoca vardı. O beni biraz düzeltti. Çok sağ olsun. Bana da bir muska yaptı. Üzerimde taşırım abi. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde vardır. Önemli olan bu işi ne şekilde yaptığın ve ne amaçla beraber yaptığın. Türkiye'de biraz bu iş sıkıntı. Almanya'da izinli bir şekilde yapabiliyorsun. Yapabileceğin her şeyi izinli bir şekilde yapabilirsin. Türkiye'de var mı? Var abi ama şu anda Türkiye'de ben şu oda kadar 6 metrekarelik bir yeri ben kazımaya kalksam ya da devletten ben bunu gerçekten izin alıp da kazımaya kalksam abi bu işin içinde şöyle söyleyeyim. Açık açık konuşayım abi. Mafyavari işler de var. Bu işlerin içerisinde devlet içi de var. Yani parayı yedirirsen yersin abi. Açık konuşuyorum abi, doğruya doğru. Böyle. Para yedirirsen yersin. Ha, bir yeri açtırayım dersen abi kato ücretim var. Devlete ödeyeceğim vergi ücretim var. Bulunan malzemenin olabileceği şey değeri ölçümü var. Yani bu işlerin içinde gerçek arkeologlarla devlet dahilinde yapabiliyorsun bu işi Türkiye'de. Ben bunları biliyorum. En az şu anki dönemden beraber bugünün parasından beraber diyelim en az 500 bin liraya falan patlar sana. Hani oraya kato getireyim, kazdırayım, devletten izin alayım, bilmem ne yapayım. Var. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki bu işlerde şimdi şey olan insanlar da var. Ben mesela bazı yerlerdeki insanlarla beraber konuşuyorum. Adamın yeri var. Mal içeride ama çıkaramay. Tabii devletle beraber bunu görüşürsün. E, Anlaşma yapaysın. Desin ki kardeşim gel oturalım konuşalım. Anlaşalım. Kağıt üzerinde de bunu yazalım. Yarı yarıya. Devletin de çıkacağı bu. Bizim hesaplarımızdan. Ya da devletin bunu alacağı paradan sana da bu pay gelsin. Bana da bu pay gelsin. Sen cebinden 5 kuruş para çıkarma. Bütün masrafları ben karşılayayım. Ha ne oluyor? Bu sefer adamın belki payına düşer daha az. Belki daha fazla. Adam der ki ben kimseyle yapmak istemiyorum. Kendim çıkarmak istiyorum. Parası olan çıkarsın abi. En az 500 bin liradan başla yer kazanma. Kubu Ermeni taş evinde arama yaptın mı? Abi Ermeni taş evinde arama yapacaksan Ermeni taş evi dedim mi hemen benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Eski kara, ne derler ona? Şey daha böyle kara ocak. Ocak derler abi. Eskiden Ermenilerin ve eski dönemlerdeki Rumların yaşadığı evlerin içerisinde baca vardır. O baca da içeriden ateşle beraber yanar da yukarı doğru çıkar abi. Bacaların içlerinde çok kasaları var abi. Ben onları gördüm, duydum da bayağı da. Ermeni Rum dönemlerinde biraz da baca içi şeysi var. Bacaları da çok sakladılar abi. Hele bazıları onların mesela taştır. Taştan oyma bacalardır onlar. Onlar daha çok para çıkarıyorlar abi. Abi ben Trabzonluyum. Akçabat'ta doğdum, büyüdüm. Son 10 yıldır şu anda Almanya'da yaşıyorum. Kardeş Tayfin ararken Ayet-el Kürsi oku. Kardeşim Felak Nas suresi oku. Her zaman okuyorum abla. Ama çarpıldığım zaman okudum. Hiçbir şey olmadı bana. Kurtarmadı da benim şey. Kubilay Usta, ehliyet işi nasıl oluyor? Arazide tırsmadan arama yapsak. Abi dediğim gibi bak yorumları yavaş yavaş okuyorum. Çok hızlı geçiyor yorumlar, okuyorum. Elimden geldiğince okuyorum. Yayında durursanız sonuna kadar okuyacağım ben yorumları. Abi arama yapmaya gitmeden önce kafan güzel bir rahat olsun. Rahat kafadan beraber git. O bütün kafandaki problemleri ormanın kenarına bırak. Kafan rahat bir şekilde de ki ben ormana geldim. Kafam rahat bir şekilde. Alan taramamla arama yapacağım. Dedektörümle de bulacağım. Ya nasip. Diyorsun abi yola vuruyorsun. Bunun buraya gitmeden önce dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi şu. Abi gusül abdestsiz hiçbir yere gitme. Evden dışarı bile çıkma. Ben bunu bir kere söyleyeyim. 2. Abi duş aldığın yere işeme. Gusül abdesti aldığın yere işeme.
Mesela bazı insanların çoğu yapar bunu. Bazıları diyor ki ben duş aldığım yerde benim tuvaletim. Abi git o tuvaletin olduğu yerde yap, ondan sonra gel duşunu al. Aynı yerde duş alırken yapma. Bu çok büyük sıkıntı yaratabiliyor insanlar üzerinde ve metafizik üzerinde. İkincisi de abi kalbin temiz olsun. Git ara. Nasibinde ne varsa o zaten seni gelir bulur abi. Psikiyatriye göre psikiyatriye de göründük abi. Ona da çok şeyler şey yaptık. Başı başına bir tuhaf tuhaf ilaçlar yedik abi. O işleri de gördük, geçirdik abi. Şimdi çok şükür. Hiçbir şeyden işimiz yok abi. Abi Almanya vatandaşı mısın? Değilim. Türk vatandaşıyım. Almanya'da yaşıyorum. Dedektörlerin fiyatı nedir? Abi ben şu anda şeye galiba 100 bin liraya yakın bir para ödedim. Geo modeline. Diğer modelleri de aynı şekilde aldım ama fiyatlarının ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Herhalde bir sene falan olmuştur benim alalı. Ama girip bakabilirsin. Konrad dedektörü yaz abi. Gir oraya. Orada benim kullandığım cihazlardan var. Ben Konrad dedektörden aldım cihazlarımı. GR3'ü de oradan aldım. A2'yi de oradan aldım abi. Bir de şimdi GR4 çıkıyormuş. Onu da satın aldım abi. Yolda geliyor. Ben nereden baksan şu anda aşağı yukarı ben abi şöyle söyleyeyim sana. Bu işin içerisinde 5.000 euroluk da makine kullandım. 10.000 euroluk da makine kullandım. Ben mesela Almanya'da şunu gördüm. Almanya'da ben mesela bir tane yeraltı görüntüleme sistemi var. Neydi onun adı? OKM. OKM'nin ben abi yeraltı görüntülemesini alacaktım. Ben burada onun yerine gittim. Merkezine gittim. Dedim ki ben bu makineyi görmek istiyorum. Nasıl olduğunu bana gösterin. Bana bir eğitimini verin. Bunun bakayım nasıl bir şekilde yani. Ben çünkü yeraltı görüntüleme sistemlerinden beraber uğraşıyorum. Abi gittim gördüm. Bir de GR3 o zaman çıkmıştı. Abi gittim GR3'ü gördüm. GR3'ün fiyatına bakarım. Abi yani diyeyim sana ki 1000 lira yani 1000 dolar diyeyim sana GR3'ün fiyatı. OKM'ninki 5000 euro. Abi şimdi aradaki farka bakarım. Görüntü ayarına bakarım. Derinliklere bakarım. Diğer şeye bakarım. Abi baktım o zaman Konrad benim işime daha çok iyi geldi. GR3 o zaman sipariş ettim. GR3'te yani bana dersen ki şimdi neyi tavsiye edersin bana abi ilk başlayacaksın yeraltı görüntüleme sistemlerini GR3 al. En mantıklısı, en kolay öğrenebileceğin. Ha ondan sonra bana GR3'ün yanında ha dersen ki ben az çok görüntüden anlıyorum. O zaman A2 al abi. Niye A2 al derim? Çünkü A2'de hem yeraltı görüntüleme var hem de başlığını değiştirerek metal dedektör olabiliyor abi. 1,5 metreye kadar da derinlik alıyor oradan. Evet bu şekilde zaten ya işte bazı yerlerinde kemer çevrilebilir. Ya Rum evinin altın kemer çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. Abi 10 numarayız ya. Sen ne diyorsun ya? Biz bu hayatı yaşıyoruz da abi. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Kardeşim benim. Hayatı sadece dünyaya gelip yani bir şeyler yapmak için yaşamayacaksın yani. Eğer senin bir dünyaya gelmişliğin varsa yaşayacaksın bunu da. Viagold dedektörü nasıl abi iyi mi? Viagold dedektörü bir aralar kullandım. Ben şu anda zaten kanalımda ya da ben kendim olarak eğer daha üstün ürünler kullanırsam bana faydasını görmediğim için belki kullanmamışımdır. Ama Viagold kullandım. Viagold'da mineral ve bazı şeylerin ayarlarını tutturmak çok zor oldu benim için. Çünkü Viagold'un aynı benzerinden çok eskiden şeyi de kullandım. Uğur Elektron'un bir cihazını da kullandım. Onda müthiş derecede bir şeye düştüm. Parazitlenmeye, minerale. Abi çok ayar isteyen makine beni uğraştırıyor. Yani bunu çok detaylı bir şekilde ayar yapmam lazım. Yok o ayarı bu ayarı. Abi ben makine dedim mi abi gideceğim. Benim arazide silahşör gibi olacağım abi. Ben makine çektim mi bam 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 atacağım yani. Çünkü makineyi ben arazide çıkardım mı bana ne mineralde engel olacak. Ne yeraltı görüntülemede engel olacak. Ne de başka bir şeyde engel olacak abi. Kitap gibi çalışıp işimi görüp hadi bana eyvallah deyip çıkmam lazım oradan. Abi Minelab Equinox 800'ü ben ilk zamanlarımda kullandım. Equinox 800'ü ben tek tek olarak kullandım. Ama tek tek için kullanmak istersen al. Yani yüzeysel dedektördür. Aleykümselam abi yayınıma katılan herkes yayınıma hoş geldi. Elimden geldiğince yorumları okudum ve sona kadar geldim. Yavaş yavaş sorularınız varsa sorun. Ondan sonra da
Abbas yolcu derim, ben giderim baba. Kullanmadım varyoru. GR4'te metal dedektörü var. Başlık da geliyor onunla beraber. Ya, altın yağmur demiş. Zirvede taş haritanın bir deriye indirdi ve mahzen dediler. Giriş taşın yanında C harfi. Belli yönlendirme. Kapakta da noktalı haç var. Tadım boyu 1,5 metre. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Öyle yerlerde neye dikkat et biliyor musun? Bak mahzen diyorlar ya. Bak bunda profesyonel arkeologlar bile orada ölmüş var yani. Ben duydum onları. Mahzen bulduğun zaman abi hemen içeri dalmıyorsun. Bir, havalandırıyorsun abi, bir gün beklet oraya. Üstüne böyle bir kapağı taşı koy. Beklesen abi, ertesi gün git oraya. Eğer o gün girersen abi çarpılırsın diyorum. Zehirlenip ölürsün. Çünkü gaz zehirlenmesi yapar. İşaretlerin ve çizgilerin de yönünü güzel ayarlayabilirsen daha güzel gidebilirsin. Evet. Gördü iş yapamıyorum. Ha. İndin mi peki? Aşağı mı indin oradan, yoksa şeyi buldun mu? Nasıl diyeyim sana? O yerini buldun mu onun? Yani girişin olduğu yeri bulabildin mi? Onu söyleyeyim. Şimdi bak, yorumların çoğunu okudum, geri geldim. Şimdi aşağı kadar geldim. Alalım seni ele. Kartal. Ayı işareti ne anlama gelir? Ayı işaretlerinin çoğu bak zirvede yapılır. Zirvede yapıldıkları zaman ya pati şeklinde yaparlar onu, ya da ayı şeklinde yaparlar onu. Ayı şeklinde olan yerlerin malzemesi büyüktür. Çok büyük zirvededir onlar. Bak, o işareti gördüğün yer alçak bir yer olamaz. Zirvededir. Aleykümselam abi, yayınıma hoş geldin. Var bende demiş, lanet olsun. Ne olma. Abi bir şey diyemem. Kullandım ben bir kere. Ondan sonra da daha kullanmadım. Abi ben parazite, bak ben eskiden çok metal dedektör parazit yüzünden kırdım. Abi gittim aldım. Sinyal aldım. Bir kazıdım abi, hiçbir şey yok. Mineralden başka bir şey yok. Abi ben sinirleniyorum. O zaman metal dedektörü kırıyorum. Şu an mesela A2'nin metal dedektöründen muhteşem memnunum. Bak ben onu söyleyeyim bir kere. Hem yeraltı görüntü. Bak geçen gün videosunu paylaştı herhalde bizim arkadaşlar onun. Geçen gün bir aramaya gittim abi. Benim yanımda hem GR3 var, hem A2 serisi var. A2 serisinin üstünü açık bıraktım. Bak mesela ben bunu da söyleyebilirim. Abi firmada bunu da yapabilirler. Abi 10 dakikanın üstünde eğer bir makine açık kaldıysa kendi kendini kapatsın. Bak çok güzel bir yazılım yapılmış. Çok güzel emek verilmiş. Abi 15 dakika ben unuttum makineyi açık abi, pili bitti. Benim arabamda aküm olmasaydı, benim arabamda mesela yüksek voltajlı power stasyon, yani power elektrik hattı olmasaydı ben onu şarj edemeyecektim. Ha, gerek kaldı mı? Gerek kalmadı. Yanımda A2 sistemi vardı. A2 sisteminden beraber metal dedektör şeklinde de görüntü alabilirim. Ve ondan sonra da tarayabilirim onu abi. Abi bu işten kazancın nedir? Şöyle söyleyeyim abi. Ben hesabımdaki paraya bakmıyorum. Oraya sürekli damlar 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 göl olur derler. Ben bakmıyorum ama çok şükür yerimde, her şeyim elimde. Ben zaten günlük bir yaşam vlog çekeceğim. Ben nasıl bir yerde yaşıyorum, nerelere gidiyorum, ne yapıyorum. Yani biz define zengini olarak neler yapıyoruz, yani bu kadar paranın içinde neler yapıyoruz. Bunlar hakkında da videolar çekip sizden beraber paylaşacağım. Orman Bölge Müdürlüğü'ne buradan çok selam olsun. Almanya'dan selam olsun onlara. Ayı kafası baktığı yer çok önemli. Abi Almanya'da işe nasıl gelirim ya, mesleğim asma tavan iş dekorasyonu. O işi Türkiye'de daha güzel yaparsın, ben sana söyleyeyim. Burada o işlere fazla şey yok. Abi yeraltı görüntüleme cihazıyla yatay çekim yapılır mı? Şimdi yeraltı görüntüleme cihazının sensörü bir lamba gibidir böyle. Bazıları açılarak gider, bazıları böyle çubuk gibi gider. Sen onu ne şekilde tutarsan o şekilde görüntüleme yaparsın. Kafanda şunu bir kere hem fikir yap. Yeraltı görüntülemesinde çıkan kare noktaların her birini 30'ar santim aralan beraber yaparsan sen bir puzel dediğim de şudur. Parçaları bir araya getirerek, birleştirerek bir resim çıkarıyoruz ya biz. Bu puzeli sen düzeltirsin ve ortaya çıkarırsın. Sen o aşağıdaki yapının görüntüsünü çekmiş olursun.
Görüntülemedeki sistem budur. 30'ar santim aralıklarla beraber ve dikey tutuşlarla beraber. Yatay tutarsan o başka bir tarafa doğru gider. Şimdi bazı yeraltı görüntülemeler vardır. Hem yatay görüntüleme yapabilirsin onda hem de dikey. Yataylarda şu da var. Yatay benim ayakkabımdaki demiri de alabilir. Yatay çok ince sensörlü olarak kullanılıyor. Onun için yani ben daha çok düz ve daha çekimleri söylüyorum. Hocam namaz abdesti şart mı? Namaz abdesti demiyorum ben kardeşim. Gusül abdesti. Yani gusül abdesti bilir misin nasıl bir şey, nedir? Hani 3 farzdan oluşuyordu. Ağza, buruna su verip ondan sonra vücudu yıkama, niyet etme. Onu ben diyorum yani. Onsuz gitmeyin abi. Abla teşekkür ederim. Saygılarla teşekkür ediyorum. Yani ben kimseyle beraber yani görüşme ya da herhangi bir şey falan şeyim yok. Ben sadece bilgi veririm. Ben söylerim. Yaparım yani. 10 senedir yerin üstündeyim. Gerisini bulamamış yapamıyorum. Atmosfer baktı. Ben güneyden 15 metre üstünde. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Ben alan tanımı nasıl bildiğini kullanmadım. Bilmiyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Ben biyoenerjiyle beraber çalışan alan taramaları daha çok kullanıyorum mesela. Ben Model 15 kullanıyorum. Bu ben vücudumun enerjisi lazım ona ki beni istediğim yere getirsin. Anlatabiliyorum mu abi? Elektronik alan taramalardan biraz daha karşıyım. Abi geçen İstanbul'da bir sokak sanatçısını gördüm, adam sana benziyordu. Vallahi bilmiyorum kardeşim, ben sokak sanatçısı değilim. Defineciyim. Attım, kendisinden bahsetti. Vallahi ne bileyim ben. Ben kimseye benzeme sokak sanatçısı da değilim. Abi tılsım için nasıl bir muska hazırlayabilirsin? Ya tılsım için bir muska yoktur. Tılsım için anlaşma vardır. Tılsım çözülmesi için buradaki varlıkların gönderilmesi lazım. Öyle söyleyeyim. Ha, muhafaza için soruyorsan yani niyet. Niyetin önemli de. Anladım. Niyet edeceksin. Sen ona göre yapacaksın. Niyet çok önemlidir. İki tane ayak izi var. Biri ters, biri düz. Ayrı yerlere bekliyor. Bakıyor. Ayrı yerlere bakıyor dersen abi o biraz iki tarafı da araştır. İki tarafı da araştır. Abi niyet işte de senin içindeki niyet. Niyetin neyse ona göre yapacaksın. Yani sen şimdi bir yeri aramaya giderken ne niyetle gittin mesela, niyet bak. Niyet bunun adı üzerinde, bak ne güzel söylüyorum. Niyet çok güzel bir şeydir. Onu niyet ederek gideceksin oraya. Yani sen dünyanın farklı şeylerinden kaçarak farklı yerlerde define aramaya gittiğin zaman şuna her zaman önem göster. E, Ben her zaman şunu söylüyorum. Abi kafam çok rahat olması lazım benim orada. Benim yaptığım aramaların e, kafamın rahat olarak beni alan taramamın getirdiği yerlerde, yeraltı görüntüleme yaptığım sistemlerde, yani orada benim bir iki kaymam bile veya iki oynatmam bile tamamen olayları değiştirebilir. Abi üçgen işaretini buldum. Derin oyulmuş içi ama etrafında bir işaret yok. Sadece üçgen. Abi üçgenin define işaretlerinde şu çok önemli. Üçgen define işaretinin koyulduğu yer yüzey mi? Yani mesela yürüdüğün yol mu? Yürüdüğün yol üzerinde bir yer mi? Yoksa böyle kayada bir yerde mi? Yani o çok önemli. Bir de üçgenlerde şuna çok dikkat ediyorlar abi. Güneş doğumuyla batımının olduğu bölgeler, bir de çok güneşin böyle sürekli vurduğu bir yer. Yan haç ne demek? Abi dur bir dakika, yorumlar gene hızlı gelmeye başladı. Hemen üstten aşağı okuyorum. Kim abi Allah'a küfür etti? Hemen engelleyin onu oradan.
Abi üçgen define işareti. Ha, onu söyledim. Yön ve güneş şeyine çok dikkat etmen lazım o konuda. Kayalar bayağı büyük. Yasin Bozkurt sen ne dediydin orada? Bir dakika senin şey yorumunu bir daha okuyayım. 2 tane ayak izi. Tamam. Kayalar çok büyük. Evet, kayalar çok büyük. Kayalar çok büyükse abi orada biraz sıkıntı. Bir de ayakların ne taraflara baktığını abi. İki tarafı da bakman lazım senin. İki tarafı da bak. İki tarafta ne var ne yok şey yap. Ben mesela Instagram üzerinde çoğunlukla aktifim. Define macerası 61. Oraya abi işaretlerini at. Ben sana bak ben çünkü gündüzleri beni tanıyan insanların çoğu mesela o şekilde tanırlar. Gündüzleri otururum. Abi sabahları mesela özellikle kalktım. Benim sabah kahvem rutinimdir. Bilgisayarımı açarım. Telefonumda mesela şeylere bakarım. Instagram üzerinden atılan mesajlar, resimler hangisi daha ilgi çekici. Bazı mesela resimleri geliyor abi işaret orada, hazine orada. Adam göz perdesi vardır ya da görmemiştir. Oraları mesela söylüyorum onları. Ona şey yapabilirim. Kapağın kapak taşını buldum. Önce kalp işaretini götürdü ve zirveden sonra kalpten 3 çizgi vardı. Üstünde hemen sol tarafında 15 metre ileride kaplumbağa işareti. Abi dere içi mi orası? Hemen bak kaplumbağayı gördüm. Hemen sorayım sana dere içi mi? Yan haç aslında pek bir şeye işaret etmez. Ama ters haçtan uzak durmak lazım. Ters haç e, çok bağlı bir yerdir yani. Çok zengin de bir yerdir. Ama bağlı bir yerdir. Öyle söyleyeyim. Gece mi gitmek gerekiyor, gündüz mü gitmek? Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sabah ezanından sonra istediğin yere gidebilirsen, ikindi ezanından sonra da hiçbir yere gitme. Ben onu Almanya'da olduğum halde bile şey yapıyorum yani. Böyle kayda alarak, dikkate alarak çalışmaya çalışıyorum. Mesela ikindiden sonra çok nadirdir böyle. Bir yerlerde kaldım. Ha, kazımayacaksam da araştırma yapacaksam tamam. Bak kazımayla araştırmaya karıştırmayın. Araştırmaya git, istediğin yere git. Ama kazımaya girdiğin anda dikkat abi. Gece sıkıntı olabilir. Kapının baktığı yönü. Aa bak dereye inmişsin abi. Giriş taşını buldum. Üçgence işaretinin noktaları taşları ormanda 10 tanesini. Bir şey yapma. Ağaç. Korsan vardı. Abi resimleri varsa bana bir Instagram adresinden at abi. Define macerası 61 eğer kullanırsan. Oradan bir gönder bir bakayım onlara bakayım abi. Nasıl bir yerdir orası. Resimleri atarsan ben daha güzel şey yaparım. Özellikle güneşin oraya vurduğu taraftan atarsan daha iyi olur. Güneş arkana al öyle çek resmini abi. Ya abi yayınına ayrılıyorum vallahi yazdıklarını umursamıyor. Ya ben elimden geldiğince okumaya çalışıyorum kardeşim benim. Yazdıysan okumuşumdur. Sevgili kardeşim Ankara'dan ve Hasan Avcı. Aleykümselam Hasan abi. Sana da selam olsun. Engellemiş arkadaşlar engellemiş onu abi. Ya aslında şimdi tamam kötü laf sahibine aittir ama ne gerek var ya. İnsanca sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. İnsanların yardımı biz elimizden geldiğince bilgilerimizi paylaşmaya çalışırız. Gerek yok abi böyle şeylere ya. Güzel olalım, iyi olalım. İnsanlık ve bilgi paylaştıkça güzeldir. Ayak izini tanıştır parmaklarında delikler var ve Yasin abi atabilirsen at abi sen de. Hemen onlara da bakarız. Abi define macerası 61. Oradan atabilirsiniz bana. Ben resimlere bakıyorum oradan. O kayaya müdahale etme. Abi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı yerlerde ben de gittim bir yere bir kazıya. 2 tane transporter büyüklüğünde bir kaya. Bizi paralar kayanın altına çekti. Biz paraları teker teker bula bula kazdık kayanın altına girdik. Ama biz şunu düşünemedik abi kayanın altını kazıyoruz diye düşünemedik. Abi son anda bir refleks mi artık Cenab-ı Allah'ın bir yardımı mı orada oldu bize? Kaya böyle yavaş yavaş kayarken altındaki iki kişiyi ben oradan çıkardım sağ sol. Abi kaya gözümüzün önünde aşağı doğru gitti. Ağaçları parçalayarak deriye indi. Öyle söyleyeyim yani. Tuzaksa böyle tek para bile çıksa oradan abi. Altın tek para bile çıksa oradan sakın kayanın altına kazıya girme abi. Tehlike. Çünkü tehlikeyi sen kendin yaratsın kendi kendini öldürürsün orada. At abi hepsine bakarız abi. Abi işaretlerin yeri neye başlık? Hepsi soyulmuş. Abi soyulur. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi senin gibi hazineyi arayan onlarca insan var.
Bazıları hazinenin yerini bulurlar. Hazineyi oradan çıkarırlar. Ve sen ararsın orada bulamazsın. Ama şu çok önemli olan. Açılıp açılmadığını gözünle beraber anlayabilir misin? Yani baktım oğlum buraya açılın. Tamam burayı açmışlar almışlar burayı. Buradan daha uğraşmaya. Ama eğer ki açmamışsalar sen orada ne kadar da uğraşsan uğraş orayı bulamazsın. Abi yayın herhalde geç geliyor. Ben de geç biraz yorumları hızlı gidiyor yorumlar. Ben de okumaya çalışıyorum abi. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum size. Abi define haritası var mı gerçekten? Deri olarak var. Yani deri üzerine çizilmiş olan. Bunları şeyle beraber yakardılar. Böyle ince demirlerle ısıtarak böyle yön verirdiler. Kayalar yapıp dağlık bölgeler, ağaçlar. Abi Instagram adresim define macerası 61. Ararsan define ustası olarak çıkıyorum orada. Gönderebilirsin resimleri. Sadece orada böyle aktifim. Bir de burada. Merhaba, define sağa sola kayıyor. Ne yapmalıyım? Abi kullandığın cihazlar önce güzel bir test et. Minerale düşen cihazlar kullanma. Bunları öncelikle söyleyeyim. Bir de eğer ki tam net olarak böyle eğer görüntü ya da sinyal aldığın yerlerde kazıyıp bir şey çıkaramazsan orada fazla uğraşma abi. Abi bakarım Instagram adresine ben sonra ya da yarın böyle kahve içerken bakıyorum ve yazıyorum geri. Yani elimden geldiğince herkese yazmaya çalışıyorum abi. Herkesten konuşmaya çalışıyorum. Sen oradan gönder direkt bana geliyor. Sen oradan merhaba yaz selam yaz. Ben senin yazışını şey yapacağım kabul edeceğim gönderirsin resimlerini. Instagram hesabı Define Macerası 61 abi. Oradan bakabilirsin. Takip edebilirsin beni orada. Orada biraz daha aktifiz. Bir de o Instagram adresinde bir kanal var. Define Ustaları. Oraya da katılırsan ücretsizdir. Her şeyi daha erkenden öğrenebilirsin orada. Orada arkadaşlarla konuşuyoruz. Ortaklara plan alıyoruz ya da ne zaman canlı yayınlar yapalım diye görüşüyoruz. Abi az önce onu söyledim herhalde dinlemedim. Yeraltı görüntülemeleri de yatay desteklemiyorsa yatay çekemezsin abi. Yani sen bir elektriği şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle düz aşağı doğru tutarsan bu direkt aşağı doğru vurur. Ama bu şekilde tutup yana doğru vurursan ışık buradan gider. Senin tuttuğun yön çok önemlidir. Bunun altı komple bunu almıyorsa çekemezsin abi. Abi define işaretleriniz varsa bana Instagram adresi üzerinden define macerası 61 oradan atabilirsiniz. Ben onlara ücretsiz bir şekilde bakıyorum abi. Ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Beni tanıyan insanların çoğu tanır orada abi. Kanalıma da yeni katılan arkadaşlar, kanalıma yeni katılan arkadaşlara da buradan çok selam gönderiyorum. Aleykümselam, yayınıma hoş geldiler. Takip etmeyen arkadaşlar bizi takip ederseler abi güzel yayınlarımız oluyor ve bilgilendirmeler oluyor. Arkadaşlar nereden baksan 75 dakikadır yayındayız ve beni takip ederseniz bir sonraki gelecek olan yayınların ne olacağını Define Macerası 61 Instagram adresi üzerinden takip edebilirsiniz ve oradan hangi yayınlar yapalım diye ben soruyorum. Define işaretlerimi, hangi makinelerimi daha güzel kullanabiliriz, alan tarama olarak hangileri, yeni çıkan ürünler artık teknoloji gelişti. Yeni çıkan ürünlerde bize en profesyonel. Şimdi fazla para verip de fazla bir şey almaya ne gerek var abi? Ya da bilmediğiniz yerlerden kazıklanmanıza ne gerek var? Biz kullandığımız cihazları zaten kullanıyoruz abi. Biz bu işin içindeyiz. Sizlere söyleriz. İşine gelirse alırsın almazsın o sana kalmış. Ben sadece kullandığımı söylerim. Ben bunlardan fayda görüyorum diye. Yani kimseye de şunu al bunu al demem. Abi çekilişleri ayın sonunda yapıyoruz. Arkadaşlar bunlar hakkında bilgilendirmeleri verdim. Takip ederseniz görebilirsiniz abi. Yapıyoruz abi. Abi o oralarda neye dikkat etmen lazım? Vallahi ne bileyim ya. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Abi az önce söylediğim şeylere dikkat edersen güzel olur mesela. Ben her zaman söylediğim şeyleri. Define aramaya giderken özellikle gusül abdesti, duş aldığın yerlere işememe ve gittiğiniz arazide şuna çok dikkat edin. Güneşin doğumu mesela eski insanların çoğu şunu çok mesela takip ederdi. Abi eskiden televizyon yoktu, şey yoktu. Adamlar geriye yatardılar abi gökyüzünü izlerdi adam. Gökyüzünde
Güneş nereden doğay nereye batay? Ay ne taraftan geliyor? Hangi dönemlerde ne tarafı döndürüyor? Ay ışığı hangi dönemde nereye vuruluyor? Bak bu eski zaman insanlarında bile hala vardı. Yani Tutankamon'un bile mezarında doğum gününde ışık güneş bir yerden vuruyor komple piramidin içini aydınlat. Yani bu nasıl bir kafalan beraber hesap edilmiş şeylerse bunları hesap edebilirsiniz abi. Düşünebilirsiniz ve bakabilirsiniz. Güneş nereden doğdu, nereden battı? İşaret nerede, nereye gösteriyor? 4 kural abi. 4. Güneş nereden doğdu? Nereden battı? İşaret nerede? Yön neresi? Bu. Gel abi gel. Bizim herkese kapımız açık. Allah razı olsun ya. Arkadaşlarımız herkesi karşılayırlar. Burada benim yanıma gelenler çok. Beni misafir edenler çok. Çok insanların yanına gidip gelirim. Almanya genelinde olsun. İsviçre olsun. Avusturya olsun. Polonya olsun. Hiç bilmediğimiz sadece sormak istediğim definede duyduğumuz üç harflerle çarpılırsam ve çarpılsak tılsım veya falan ve benzeri diyorlar. Bu konular hakkında genel bir bilgi alabilir miyim? Selamlar demiş. ANT'den. Aleykümselam abi. Yayının başında aslında bunlardan bahsettim. Ben daha önce de mesela çarpıldım bu konularda, ben bu işin içinde olduğum için. Abi çoğunlukla yalnız gidiyoruz aramalara. Ve bu aramaların içerisinde yalnız olduğumuz için ormanlarda hayvan sesleri oluyor. Ceylanlar koşuyor veya farklı farklı sesleri geliyor. Eğer zaten panik kuvvetini eğer bir insan kontrol edemezse veya tutamazsa her şeyi bir sese benzetebilir ve her şeyde bir sıkıntı yaşayabilir bu insanlar. Özellikle de zaten üç harflerin olduğu bölgelerde çıkardıkları hazinelerde eğer musallatlı olaylar varsa musallat oluşlarını tam olarak anlayamazlar hemen. Ama şunu anlayabilirler. Bazı tuhaf sesleri duyabilirler. Ufak da olsa böyle kendini tırstıran, böyle tüylerini diken diken yapan bir anlar yaşamaya başlarlar. Ve o baskı ve korku insan vücudunda daha çok üremeye başlayınca insanoğlu koltuk altından ve apış arasından korku ve o korkuyla beraber koku salmaya başlar. Hafif bir terleme etkisi yaratır o panik. Ee, Ve o korkuyla beraber sizlere daha çok yaklaşırlar. Ve ondan sonra da yani sahiplenilirsin veya sahiplenilmezsin ya da sana musallat olurlar, başına dert olurlar gibi konular yayının başında anlattım. Şimdi üzerinden ufakta geçeyim. Ben bir tane yıldırım düşmüş bir ağaç kazıdım. Ve o ağacın altında 2 tane küp buldum ve o küpte bir sonraki küpü kazıyamadım. Akşam olmuştu ve ertesi gün oraya gittiğimde küpün içinden çıkan sinekler beni böyle kafamın arkasından tuhaf çeken bir şeyler ve arabaya kadar bir koşuş hızım ve ondan sonra da eve dönüşüm, birkaç zaman hazineden uzak kalışım ve biraz psikiyatrik problemler yaşamam gibi bir dönüm aşamasıydı bunlar ama tabii geldi geçti. Bilmeyen için delilik, bilmeyen için deli hastası, bilmeyen için ruh hastası da denebilir bu insanlara. Ama tabii o insanın içinde kafasında nasıl bir duygu, nasıl bir yaşamla beraber yaşadığını ona da sorup öğrenebilirler. Yani demek istediğim şu, var bu işin içinde bu şekilde şeyler. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Bayağı uzun bir yayın oldu abi. Birazdan yayını kapatmayı düşünüyorum. Yarın ya da ondan sonraki günlerde yine yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımızda konularımızı seçmek isteyen arkadaşlarımız Define Macerası 61 kanalı üzerinden Instagram adresinden Define Ustası kanalı var orada. O kanalı takip ederseniz anlık her şeyden bilgi sahibi olabilirsiniz. Abi yeraltı görüntüleme çıktı. 412 metre mi gösteriyor? Abi 412 metre ne demek biliyor musun sen ya? Yarım kilometre demek. Yarım kilometreyi lamba göstermiyor doğru düzgün ya. Yeraltı görüntüleme nasıl gösterecek? Doğrudur abi, satabilirler yani, yapabilirler. Ama doğru mudur değil midir bilemem. Bir şey diyemem. Biz daha 20 metrelerden gidiyoruz abi. Biz daha 20 metreleri işte yeni yeni keşfetmeye başladık. Bunun 450 metresini ne yapacak abi? 20 metrelik bir ev, çık dışarı abi, bir dışarıdan baksana bir 5 katlı bir eve. 20 metre abi, o yer kazanır mı? Aleykümselam abi, yayınıma hoş geldiniz. Beni tanımayan arkadaşlar kanalımıza abone olup beni ilerleyen zamanlarda tanıyabilirler. Define Macerası 61 Define Macerası 61 Instagram adresi üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben yavaş yavaş müsaadenizi istiyorum. Abi soracağınız soruların hepsini bir kenara yazın. Yarın ya da ertesi gün tekrar aynı saatte
yayınlarım olacak. Yayın saatlerini belirlemek için Define Macerası 61 Instagram adresi üzerinden girerseniz oradan siz de şu saatte olsun, bu saatte olsun yayınlarımız diye seçebilirsiniz. Ve seçtikten sonra da arkadaşlar define konularımız ne olsun? Tılsımlı defineler mi, yeraltı görüntülemeler mi, tılsımlı defineleri nasıl çıkarmak mı ya da farklı farklı hazineleri ne tarzda çıkarabiliriz veya define işaretlerine ne şekilde gidebiliriz diye bilgiler vermeye çalışacağız. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. İnşallah güzel günlerde, güzel zamanlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel hazineler sizlerin olsun. İnşallah nasibiniz bereketli ve bol olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.